Esenlikler Ön Türk Akademi Dergisi takipçilerimiz. Geçen hafta konuğumuz doçent doktor Fatma Aysel Ilgın Hoca idi. İslam öncesi Türklerde kadın konusunu anlatmıştı bizlere. Bu hafta da yine doçent doktor Fatma Aysel Ilgın'dan Avrupa Hunlarını dinleyeceğiz. Hoş geldiniz Aysel Hocam. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İkinci kere sizleri görmek güzel. Ben tekrardan davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz de Ee, mutluyuz sizi gördüğümüz için. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Geçen hafta yine kültür tarihiyle alakalı bir konu konuşmuştuk. Bu hafta hem kültür tarihi hem siyasi tarihimizle ilgili önemli bir konuyu yine ele Evet, alacağız, Avrupa Hunları'nı. evet hocam. Ee, Şimdi sizi dinliyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Avrupa Hunları bilindiği üzere Avrupa'daki Türk tarihinin başlangıcı sayılıyor. Ancak Doğu Avrupa Türk tarihi olarak ifade ettiğimiz bu topraklar nereleri kapsıyor? Bir kere ondan bahsederim. Çünkü tarihte çok karıştırılan bir konu bu. Biz Doğu Avrupa Türk tarihi coğrafyası dediğimiz zaman üç kısımda inceliyoruz bu Doğu Avrupa coğrafyasını. Birinci kısım Kafkaslar ve civarı. İkinci kısım Karadeniz'in kuzeyi. Üçüncü kısımda Balkanlar olarak ele alıyoruz. Bunlara Doğu Avrupa Türk tarihi diyoruz. Çünkü Türk tarihinde genel olarak Türkistan Türk tarihi ve Doğu Avrupa Türk tarihi olarak da ikiye ayırıyor. Avrupa Hunları da Doğu Avrupa'daki tarihi bizim başlangıcı kabul edilen e, devletimiz. Ve aslında Avrupa Hunlarını tek kelimeyle anlatın deseniz bana nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti'ni tek ifadeyle Mustafa Kemal Atatürk olarak ifade ediyorsak Avrupa Hunlarını da Atilla olarak ifade etmemiz lazım. E, Yani bizim milletimiz her zaman liderleriyle ön plana çıkmış bir millet olduğu için Avrupa Hunları eşittir Atilla demek. Onu en baştan ifade edelim. Çünkü Avrupa Hun tarihi Atilla üzerine bu saatten sonra şekillenecek. Dünya üzerindeki Avrupa Hun algısına baktığımız zaman da tamamen bu algının Atilla üzerinden ilerlediğini söyleyebiliriz. Tabii ki yine sebep oldukları büyük kavimler göçü, dünya tarihinin hem etnik hem de kültürel yapısını değiştiren bir kavimler göçü ve yine arkeolojik olarak bıraktığı bakiyelerinde eşsizliğini burada ifade etmemiz gerekecek. Avrupa Hunları ilk defa 355-375 yılları arasında Avrupa'da görülecekler. Ve burada e, Atilla'nın büyük ataları ilk defa işte Uldız ve zamanından bahsederiz. Ondan önce Anadolu'ya geldiklerini, Anadolu üzerinden Avrupa topraklarına geçtiklerini söyleyebileceğiz. Özellikle 374 yılından başlayan süreçte 375 yılı takip eden ve 378 yılında Karadeniz'in kuzeyine ve oradan bizim bugün Trakya topraklarına geldiklerini bugünkü Macaristan topraklarına yerleştiklerini ifade ettiğimiz zaman ilk kavimler göçünü başlattıklarını söyleyebiliriz. Ve seneler 395 yılını gösterdiğinde Basık ve Kursık adlı hala bir siyasi birlik teşkilatını sağlayamamış Avrupa Hunlarından bahsediyoruz. İki Hun beyi yani Basık ve Kursık adlı iki Hun beyi eşliğinde Erzurum, Malatya, Urfa ve Antakya üzerinden Kudüs'e ulaştıklarını biliyoruz. Dolayısıyla Anadolu'nun kapıları aslında bizim sandığımız gibi 1071 yılında değil, 395 yılından itibaren Türklere aslında açılmış. Burada Türk yerleşimleri oluşmuş durumda. Yine bu konu hakkında yapılan çalışmalarda e, Avrupa Hunlarının biz kaynaklarda bu tarihlerden itibaren artık barbar Türkler olarak ifade edildiğini görüyoruz. Hangi kaynaklarda? Bu dönemin ana kaynakları olan Bizans kaynaklarında yani Roma kaynakları. Peki neden büyük bir teşkilatlanmaya, büyük bir kültüre, biraz önce arkeolojiden bahsettik, yine sanat anlayışlarında yüksek bir medeniyet seviyesi oluşturmuş bir millet neden barbar olarak ifade edilir? Bunu da belki de konuşmanın sonundaki algı kısmında ifade edebileceğiz diye düşünüyorum. Yine kaynakların tabii ki Roma kaynaklarının sıkıntılı tarafı
Birincisi teolojik kaynakların çok ağırlıkta olması, yani kilise kayıtlarının çok ağırlıkta olması. İkincisi imparator yıllıklarının çok ağırlıkta olması. Tabii bunlar objektifliğin yitirilmesine sebep olan kaynaklar yazılırken, yazılma amaçları hasebiyle. Yine onun dışında da karşı tarafta yazan kaynaklarında daha çok kilise karşıtı ve saray karşıtı yazıtları olduğunu düşündüğümüz zaman da gene herhangi bir objektifliği bulamıyoruz. O yüzden Bizans kaynakları diğer tarihin yazılı kaynakları, yani başka devletlerin hakkımızda yazdıkları kaynaklarda olduğu gibi objektiflik açısından sıkıntılı bir durum içermekte diye söyleyebiliriz. 395 yılının devamında Hunların başına Uldız geçecek ve Uldız ilk defa İstanbul'a akın düzenleyen hükümdar olacak Avrupa Hunlarında. Uldız'ın Türkçesi Yıldız zaten, Evet. ismi Yıldız. Ve 409 yılında gerçekleşecek bu akın ve 409 yılında Hunların İstanbul'a kadar gelmeleri tabii ki Roma'yı büyük bir dehşete düşürecek. Ve 413 yıllarında bizim bugün Sur içi dediğimiz Theodosius surlarının tekrardan sağlamlaştırılma çalışmalarına girişilecek. Aslında nasıl ki Asya Hunları Çin Seddi'ni yaptırdılarsa, Avrupa Hunları da Roma'ya Theodosius surlarını büyük bir sağlamlıkla yeniden inşa ettirmiştir diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ulduz aslında Avrupa Hunlarının Avrupa'da yayılmasının diplomatik temelini belirleyen kişidir. Şöyle ki, özellikle Batı Roma'ya karşı dost ilişkiler yürütüp daha çok ilişkilerini Doğu Roma'yla yürütmeye çalışmıştır. Ee, Ve Doğu Roma, özür dilerim, Batı Roma'yla daha dostane Doğu Roma'ya karşı ilişkiler yürütmüş ve Doğu Roma'ya karşı Batı Roma'ya yardım faaliyetleriyle bir diplomatik ilişki kurmuştur ve Ruan'ın e, bu faaliyetleri Avrupa içlerine yaptığı akınlar, buyurun bir şey mi Bugünkü soracak? Macaristan civarında değil mi hocam? Kuruluyor ilk Şöyle, ya evet, yönetim bugünkü merkezi. Macaristan civarına yerleşecekler ama tabii şöyle söyleyelim. Romanya, Ukrayna, Polonya, Sırbistan, Slovakya ve Çekya'da da yerleşimlerin olduğunu biliyoruz. Yani aslında orada kalmayacaklar. Hatta şöyle bir, onların tabii direkt Avrupa topraklarına, yani Trakya üzerinden Avrupa'ya, Orta ve Doğu Avrupa'ya geçmeleri çok sancılı bir süreç olacak. Buradaki bir sürü yerleşik kavmi aslında yerlerinden edip başka yerlere doğru itecekler. Zaten biz o yüzden bu döneme kavimler göçü adını veriyoruz. Hatta Ulduz'un bu politikası ikinci kavimler göçüne neden olacak. Çünkü Gotları İtalya'ya doğru yerlerinden etmiş olacaklar. Aslında bir anlamda İtalya'nın da etnik coğrafyasını değiştirmiş olacaklar. Ve Rua e, Ulduz'dan sonra yerine Rua geçecek. Rua da Ulduz'un politikasını devam ettirecek ama bu açıdan kaynaklar Rua döneminde artık bunlardan büyük bir merakla, bu kişiler kimdir? Bu insanlar çünkü kendilerinden çok farklılar. Hem giyim tarzı olarak hem savaş stratejisi olarak kendilerinden çok farklılar kültür olarak. Özellikle merak etmeye başlayacaklar kaynaklar ve e, atın ata sahip olmaları, Türklerin atın savaşlarda kullanılması aslında Roma'yı en çok dehşete düşüren olaylardan biri olacak. Çünkü Roma ordusu o zamana kadar daha işte yaya ve yakın dövüş e, odaklanmışken, Avrupa Hunları geldiğinde daha uzak mesafelere çok kolaylıkla gidebilen, at üzerinde savaşabilen süvari birlikleri gördükleri zaman aslında savaş stratejilerinde derhal bir değişiklik yapmaları gerektiğini anlamış. Zaten Avrupa Hunlarının bu kadar hızlı Roma eyaletleri içerisinde üstünlük kazanmaları da yine belirledikleri savaş stratejileri ve tabii yanlarından hiç ayırmadıkları atları sayesinde olmuştur. O yüzden bu dehşet Ruan'ın ölümünden sonra birazcık Roma İmparatorluğu'nun rahatlaması anlamına gelmiştir. Çünkü Rua Atilla'nın amcasıdır. Atilla da küçüktür başa geçtiğinde. Biraz rahatladıklarını düşünmüşlerdir. Hatta Roma'dan aldıkları
ve yetiştirdikleri Aetius adlı kişi ile de Roma ile biraz daha dost ilişkiler içinde olmuşlardır. Ama ta ki Atilla başa geçene kadar, ki Atilla'nın ilk faaliyetlerinden itibaren de aslında Ulduz ve Rua'dan sonra aslında hiç de rahatlamamaları gerektiğini anlayacaklar. Çünkü Atilla 434 yılında direkt akınlarına akınla karşılık değil, elçiyle karşılık almıştır. Yani Roma onunla diplomatik ilişkiler kurmak istemiştir ve burada Konstantinye Barışı dediğimiz iki arasında bir anlaşma yapılmış. Çok fazla siyasi tarihe boğmak istemiyorum çünkü e, dediğim gibi dinleyenlerimizin de biraz daha hani hatırında kalabilmesi için ve bu tarihlerden sonra özellikle devletin batı kanadını yöneten Oktar adlı kişinin Germenlerle savaşması sonucu ve Germenleri yenmesi sonucu Nibelungen destanı 436 yılında Almanların o meşhur bütün dünyaya mal ettikleri destanı 436 yılında vücuda getirilmiştir. Ve 447 yılında İstanbul'un büyük bir depremle sarsılması, o çok sağlam surların neredeyse yerle bir olması Atilla'nın işini kolaylaştırmış ve Roma'ya tekrar akın düzenleyebilmesinin yolunu açmıştır. Burada da yine belli savaşlar yapılmış Ukrayna ve civarında ve daha sonra bir barış anlaşmasının yapıldığını söyleyebiliriz ve daha sonra Atilla yönünü artık İtalya'ya doğru çevirmiş ve İtalya'daki çeşitli şehirleri ele geçirmiştir. Peki Peki Hunların, hocam neden Atilla'ya Tanrı'nın kırbacı, Tanrı'nın cezası gibi adlar veriyorlar? evet, şöyle Tanrı'nın kılıcı ifadesi aslında bir efsaneye dayalı. Bir çobanın sürüsünü otlatırken bir çok affedersiniz ineğinin ayağına ayağında bir kan görüyor ve gidip oraya baktığında bir kılıçın ineğin ayağına battığını görüyor ve hemen bunu Atilla'ya haber veriyor. Bunu biz Tanrı'nın ona verdiği bir işaret olarak kabul edip işte Tanrı'nın kılıcı ya da işte başka da mitolojilerde Mars'ın kılıcının Atilla'ya geldiği ya da Ares'in kılıcının Atilla'ya geldiği ve dünya hakiminin Atilla olacağı e, anlamında bir ifade çıkıyor aslında Türkler açısından olaya baktığımızda, ama özellikle İtalyanların ortaya çıkardığı Tanrı'nın kırbacı manası aslında şunu taşıyor. Atilla e, çok adaletle devlet yönetilemediği zaman onların başına gönderilmiş bir beladır. Ve Atilla'dan kurtulamazsınız çünkü o Tanrı'nın kırbacıdır. Zaten sonraki özellikle Atilla'da Akvila şehri Ravenna'ya girdiğinde oradaki kaynakların ifadelerinde de Tanrı'nın kırbacına biz nasıl karşı gelelim şeklinde ifadeler göreceğiz. Buradan da onu anlayacağız. Dolayısıyla Tanrı'nın kırbacı ifadesinin çift taraflı, çift yönlü bir anlamı olduğunu aslında söyleyebiliriz. Ve Atilla'nın ölüm hadisesi işte 453 yılı olarak veriliyor. Ve çeşitli senaryolar bu konuda hala kesin olmayan bir şekilde. Ve Atilla'dan sonra da zaten biliyorsunuz oğulları, üç oğlu Atilla kadar güçlü bir idare sergileyemiyor ve devletin e, bölünmesini aslında sağlıyor. Biz buna yıkılma demiyoruz çünkü bizim Doğu Avrupa Türk tarihi, coğrafyamız, Doğu Avrupa Türk tarihimiz yine devam ediyor. Ogur boylarıyla bu Avrupa Hunlarından sonra Sabarlar bir siyasi teşekkül kuracak ve sonrasında tabii ki büyük Avarlar arkalarından gelecek. Onların torunları olarak. Hunlar, Avrupa Hunlarının aklımızda kalması gereken en önemli hasletlerinden bir tanesi Avrupa'nın etnik ve arkeolojik, kültürel coğrafyasını değiştirmiş olmaları. Ne demek bu? Bugün yapılan arkeolojik çalışmalarda Orta ve Doğu Avrupa'da yine Türkistan bölgesinde yaptıkları seferlerden kalma pek çok arkeolojik buluntuya rastlanıyor. Kırgızistan'dan İtalya'ya kadar
Fransa kıyılarına kadar Hun arkeolojik buluntularına rastlıyoruz. Bu bizim için çok önemli. En başında da E, kurganlar geliyor değil mi hocam? Kurganlar. Kesinlikle çok fazla kurgan var. Biz belki şu an %5'inden %10'undan belki de Daha haberdar kazılacak olmadık. yerler de var çok. Kesinlikle. Ee, Ve bunlar yapılmaya devam ettikçe aslında Türk tarihinin büyüklüğü de bu coğrafyada ortaya çıkıyor. Bunu çok da ifade etmekte tabii ki zorlanılıyor artık. Çünkü gerçekten her yerden hani derler ya, yani gerçekten Türk e, fışkırıyor, yani Türk eserleri fışkırıyor her yerden. Hayvan üslubu, Hun kazanları, Hun mistik inançlarına ait eserler çok fazla ortaya çıkıyor. Ve bununla ilgili de bizim en önemli son dönemde yapılan güncel çalışmalarımız kafatası deformasyonu. Ne demek kafatası deformasyonu? Ya da kafatası yeniden şekillendirilmesi diyoruz biz buna. Türkler, yani Avrupa Hunları bunu bugün işte Amerika'da yapılan çalışmalar bunun üzerine, şimdi İngilizler de başladı bunun üzerine çalışıyorlar ama bu kafa taslarının örneklerini özellikle Macaristan Ulusal Müzesi'nde gidip görmek mümkün. Ve kafa taslarını çocuklar doğduğu andan itibaren şekillendirdiklerini geçen hafta söylemiştik ya, kız çocuk veya erkek çocuk çok ayırt etmiyorlar. Yani ikisine de aynı usulü uyguluyorlar Türkler ve hem kız çocuklarında hem erkek çocuklarında Hanedan belli kafa üyelerine yapılıyor değil mi hocam? Sadece. şekillendirmeleri görülüyor. Genelde hanedan üyelerinde yapılıyor ama şöyle kafatası şekillendirmesinin son arkeolojik çalışmaları da bir sağaltım amacıyla da yapıldığı söylendi. Eğer çocuğun kafatasında bir e, doğduktan sonra bir sıkıntı varsa onu düzeltmek için de kafatası şekillendirme işlemi, dönüştürme işlemi yapıyorlar. Bu nasıl oluyor? İki şekilde oluyor. Biz bunların bir tanesine Macaristan tipi diyoruz. Bir tarafına bir tanesine Gürcistan tipi diyoruz. Kafatası geleneği ve e, Şu şekilde uzun oldu. bu şekilde kafatasını yukarı doğru. Bunu bir aslında kimlik belirlemek amacıyla yaptıklarını söylüyorlar. Özellikle e, Türk olduğu belli olsun diye. Mesela dışarıdan evlenme olduğu için bir kadın başka bir yere gelin giderse ve orada ölürse onun mezarından ya da kurganından Türk olduğu ortaya çıkabilsin diye, ki böyle dünyanın çeşitli yerlerinde çıkan kurganlar var ve onların Türk oldukları artık biliniyor. Bu açıdan bir kimlik bırakmak, aslında kalıcı bir kimlik bırakmak. Çünkü bugüne kadar işte Türklerin bu kimlik bırakma çabasını biz aslında dövmelerde görüyorduk. Ondan sonra tamgalarda görüyorduk. Atlara yapılan, silahlara yapılan tamgalarda görüyorduk ama arkeolojik olarak bunlar çok kalıcı değil, takdir edersiniz ki. İşte hayvan öldüğü zaman veya silahın o tamga yapılan kısmı eridiği zaman ondan bir eser kalmıyor. Ama kafatası her zaman kalıcı bir Yani kimlik oluşturuyor aslında kurganlarda. Askerlere de yaptıklarını biliyoruz. Özellikle hangi taraftan askerin orada kaldığını, çünkü biliyorsunuz askerlerin bir kısmı da savaş meydanlarında hayatını kaybettiği için. Ve yine bu kafatası deformasyonu önemli. Çalışmalar çok yeni. Yani 2017 yılında başladı ama çok yavaş ilerliyor tabii. Çıktıkça bu kafatasıyla ilgili. Çünkü biz bu kafatası örneklerine bir tek Avrupa Hunlarında rastlamıyoruz. Devamında Savarlarda rastlıyoruz. Devamında Avarlarda rastlıyoruz. O yüzden bu kafatası geleneğinin Türklere özgü olduğunu rahat rahat söyleyebiliyoruz. kesinlikle. Onu özellikle ifade edelim. Yine Atilla'nın Avrupa Hunları Atilla demek demiştik ve Atilla'nın bu kaynaklardan ziyade günümüzde hala dünyada çok büyük bir yeri olması bizim için ifade edilmesi gereken bir başka nokta. Zaten bu da bizim tezimizi güçlendiriyor. Yani
Avrupa'nın bütün yapısını değiştirmiştir ve baştan yazdırmıştır tezimizi aslında güçlendiriyor. Çünkü hala bütün dünyaya Atilla dediğiniz zaman işte Tanrı'nın kırbacı, Tanrı'nın kılıcı, Tanrı'nın cezası şeklinde ifadelerle karşılaşıyorsak biz bugün dahi Atilla'nın onların tarihlerinde ve kültürlerinde nasıl derin izler bıraktığını aslında çok da rahat anlayabiliriz. Türk edebiyatında aslında Atilla ile ilgili algı dünyaya baktığınızda önce hani kendi edebiyatımızdan başlayalım dediğimiz zaman çok fazla değil. Yani dünya edebiyatında daha fazla işlenmiş. Onu söyleyelim. Onlardaki algı belki daha fazla olduğu için. Bizde ilk Ziya Gökalp e, bunları Atilla ile ilgili ifadeleri var. Peyami Safa'nın ifadeleri var. İşte Behçet Kemal Çağlar'ın yazdığı bir oyun var. Bizde e, açıkçası çok fazla değil ama dünyada e, her milletin tarihine giren bir hükümdar olduğu için çok çok fazla. Birçok destan ve efsane adına üretilmiş. Bu destan ve efsaneler şu an dünyanın bütün tiyatro oyunlarının, sinemalarının, senaryolarının yazılmasında temel alınan temel alınan metinler belki. Ama onlar bu temel alınan metinlerde aslında Atilla'yı anlattıklarını bilmiyorlar. Mesela İskandinav Eda destanları. Yine Süryani Büyük İskender efsanesi ki Süryanilerin tamamının bildiği Büyük İskender efsanesi aslında Atilla'yı geçirir. Sen Ursula efsanesi yine Hristiyan dünyasının önemli efsanelerinden bir tanesidir. Orada Atilla'dan kurtulan bir şeyi anlatır, bir bakire rahibeyi anlatır aslında. Yine bu Valtarius destanı Almanların meşhur, bu bizim için yine önemli. Yine onun dışında biraz önce ifade ettik Belindan destanı, Dietrich destanı yine Almanların. Onun dışında Amerikalıların özellikle e, yine pek çok sinemasında Atilla'nın işte Anthony Quinn'leri görüyoruz. Atilla rolünde oynayan yani hepsini tek tek ayrıntılı anlatmak çok mümkün değil ama yine Kuzey Kore'de Kuzey Korelilerin savaş e, nasıl söyleyelim savaş propagandalarında görüyoruz. Yine onun dışında İtalyan sineması ve tiyatrosunda çok fazla yer ettiğini görüyoruz. Fransızlarda çok fazla yer ettiğini görüyoruz. Macarlarda yine aynı şekilde. Bunların hepsinin tabii ki ayrıntıları var ama vakit kısıtlı olduğu için herhalde onu anlatamayacağız ama sonuç olarak aslında şunu söyleyebiliriz. Batılıların muktedir olmadıkları her işin bahanesi aslında Avrupa Hunları ve Atilla'ymış. Ne demek? Onu bir kılıf olarak görüyorlar. Hatta şöyle diyorlar. Peki biz ne yapacağız şimdi barbarlar olmadan? Bir çeşit çözüm de onlar sorunlarımıza. Yani o Tanrı'nın kırbacıydı, kılıcıydı. Yenilemeyecek bir liderdi. Dolayısıyla yenildik. Yenersek de ne kadar büyük bir lideri yendik, ne kadar Atilla'yı yendik, çok büyük bir iş yaptık şeklinde ifadelerinin geçtiğinden anlayacağımız üzere Atilla aslında Türk e, Avrupa Türklüğünün başlangıcı ve devamını sağlamıştır. Atilla'nın bıraktığı bu miras kendinden sonra gelecek herkese de bütün Türk milletlerine, bütün Türk devletlerine de ışık olmuştur diyebiliriz. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ulu Önder Atilla'nın da kutlu tini şad olsun diyoruz bu vesileyle. Ee, Teşekkür ederim. Tekrar haftaya görüşmek üzere. Kesin. Sağ olun, esen kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın.